Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ve evrimini anlamak oldukça karmaşık ve zor bir işin üstesinden gelmeyi gerektiriyor. İnsan dili gibi çok yönlü, çok boyutlu bir olguyu araştırabilmek için değişik disiplinlerden yararlanmak gerekiyor. Bu değişik disiplinlerle ilgili değişik sorunları videolarda yeri geldikçe ele almıştım. Fakat sorun sadece konunun zorluğundan, bu çok disiplinli bir uğraş gerektirmesinden ibaret değil. Ayrıca insan düşüncesinin geleneksel dar kalıpları, düşünce alışkanlıkları, önyargılar ve bir takım basmakalıp yaklaşımlardan da uzak durmamız gerekiyor. Yeri geldiğinde bunlardan da söz etmiştim. Şimdi insan dilinin evrim ve kökenini anlamak bakımından sık sık karşımıza çıkan beylik sorunlardan birisi de insan dilinin eşsizliğine ve benzersizliğine yapılan vurgudur. İnsan dilinin eşsizliği ve benzersizliği konusu değişik kesimler tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Bunu gündeme getirenlerin bir kısmı geleneksel düşünce sahipleri. Bunların arasında dini inanışta olanlar başı çekiyor. Çünkü onlara göre insanın konuşması, insan dilinin gelişmesi Tanrı'nın insana bahşettiği bir özellik. Dolayısıyla bunun geçmişini, önünü, arkasını kurcalamanın bir anlamı yok. Felsefe tarihinin gelenekselleşmiş ve kalıplaşmış düşünce yaklaşımlarına bağlı kalan bazı araştırmacı ve düşünürler de konuda dini inanç sahiplerini yanında yer alıyorlar. Çünkü onlara göre de insan esas olarak bilinciyle, aklıyla, zekasıyla kendini diğer bütün varlıklardan ayırt eden, ruhu olduğu için de dil yetisini kullanabilen ya da dil gibi olağanüstü bir aracı yaratabilen üstün bir zekanın ve potansiyelin taşıyıcısı olarak gördükleri için insanı dili de eşsiz ve benzersiz bir olgu olarak ortaya koyuyorlar. Yani dilin eşsiz ve benzersiz bir olgu olduğunu, yani insanı diğer bütün canlılardan ayırt eden, insan dışında hiçbir canlı varlığın kullanamayacağı benzersiz bir araç olarak dile getirenlerin arasında evrim teorisine savunan bazı insanlar da var. Bu insanlar da evrim teorisinin insanın değişik özelliklerini, yapılarını, organlarını, bunların gelişmelerini açıklayabildiğini ama iş bilince, vicdana, ahlaka ve dil gibi bir takım üst bilişsel faaliyetlere geldiğinde evrim teorisinin burada pek bir rolünün olamayacağını, yeterli olmayacağını bıkıp usanmadan söylüyorlar. Yani evrim teorisi karşıtları kadar evrim teorisini savunan bazı insanlar da bu konuda aynı öbekte yer alıyorlar. Evrim teorisini savunanların çok az bir kısmı dil konusuna özel olarak eğildikleri ve bu konuda bir araştırmalar yapabildikleri için yalnızca onlar dilin kökeni ve evrimini bilimsel bir zeminde tartışma olanağına sahipler. Şimdi insan dilinin benzersizliğine yapılan bu aşırı vurgunun günümüzün önde gelen dil teorilerinin çoğunda bulunduğundan söz etmiştim. Hatta Chomsky'ci anlayışı eleştirirken Chomsky'ci anlayışın bu kadar revaçta olmasının ve hak etmediği kadar bir öne çıkartılmasının ve dil tartışmalarında merkezi bir rol oynamasında bunun azımsanmayacak bir rolünün olduğundan söz etmiştim. Nitekim geçenlerde Piraha diliyle ilgili tartışmalar bağlamında Noam Chomsky ile yapılan bir söyleşiyi okudum. Bu söyleşide Chomsky bildik görüşlerini tekrarlıyor ve dilin aslında bir dil edinme cihazının insan beyninde genetik olarak ortaya çıktığını ve dolayısıyla bu nedenle insan dilinin başka hiçbir canlıda benzerinin bulunmadığından söz ediyor. Peki buna kanıt olarak ne gösteriyor? Buna kanıt olarak gösterdiği de esas olarak
çocukların dili çok kolay biçimde öğrenebilir olmaları. Chomsky'ci anlayışta dil edinme cihazı insanda bir potansiyel olarak beyninde var. Herhangi bir dile maruz kaldığı zaman çocuklar bu dil edinme cihazını kolaylıkla ete kemiğe büründürerek hızlı bir şekilde zahmetsizce dil edinme sürecini başarıp dili kullanmaya başlıyorlar. Şimdi ben bu görüşün ayrıntılarına tekrar girmek istemiyorum. Gerek yok. Bununla ilgili zaten bir video çekmiştim. Fakat burada birkaç kelime söylemek durumundayım. Peki bu dil edinme cihazı insan genetik yapısına bağlı olarak insanda var. Peki nerede var? Yani dil edinme cihazı dalakta mı? Karaciğerde mi? Akciğerde mi? Yok. Söylendiğine göre beyinde. Peki beynin neresinde? Limbik sistemde mi? Sürüngen beyinde mi? Ya da evrimin son aşaması olan neokortekste mi? Neokorteksin neresinde? Frontal lobda mı? Parietal lobda mı? Oksipital lobda mı? Yani neokorteksin hangi bölümünde bu modül var? Bu bölümde bu modülün işleyişini ortaya koyan bilimsel kanıtlanmış bir ölçüm, deney, kanıt, herhangi bir bulgu var mı? Bu da yok. Peki bütün bunlar yokken bu dil edinme cihazının olduğuna biz neye dayanarak güveneceğiz? Yalnızca çocukların çok kolay biçimde dili öğreniyor olması iddiasına mı dayanacağız? Oysa ki ben daha önceki videolarımdan birisinde koydum. Çocuklar dili işte öyle kolay öğrenmiyorlar. Çocuklar dili öğrenebilmek için yaklaşık 2 senelik amansız bir mücadele veriyorlar. Günlerce, haftalarca, aylarca aynı eylemleri, aynı ses çıkarma çabalarını, aynı dili konuşabilmek için gerekli refleksleri edinebilmek için gece gündüz yılmadan çalışıyorlar. Bu kadar bir çalışmayla insanlar çok daha farklı becerileri yapamazlar mı? Basit bir örnek vereyim. Örneğin satranç. Günümüzde satranç öğrenmek birçok insana olanaksız geliyor. Çevrenize bakın. Satranç bilen insan sayısı kaçtır? 3'tür, 5'tir. Onu geçmez. Peki satrancı birazcık bilen insanlar satrancı layıkıyla oynayabilecek ustalarla ya da satranç profesyonelleriyle karşılaşabilmek için ne kadar bir emek, mesai harcamaları gerekiyor? Bir satranç ustasının karşısında 50 kişi oturuyor. Satranç ustası bu 50 kişinin abartısız 48'ini anında yenebiliyor. Peki satranç ustası bu kadar usta bir hale nasıl geldi? Çalışarak, öğrenmeyle. Peki bir başka insani yetenekler için bunlar geçerli değil mi? Örneğin piyano çalmayı düşünün. Bir piyanistin ellerindeki kıvraklığı, beceriyi, onun piyano tuşlarına vurmasındaki gösterdiği ustalığı sizin benim yapabilmemiz mümkün mü? Bir piyanistin eliyle bizim elimizin herhangi bir şeyini karşılaştırmak mümkün olabilir mi? Olamaz. Yani demek istediğim şu, insanın bir dil edinme cihazının olduğu bir efsane, bir varsayım. Bu tipik maymuncuk teorilerde bulunan doğrulanması ya da kanıtlanması olanaksız bir varsayım. Bir varsayıma dayanarak insanın dilinin kökenini ve açıklamasını buna nasıl dayandırabiliriz? Dayandırmanın mümkünatı yok. İnsan dilinin eşsizliğinden söz ediliyor. Evet, insan dili eşsizdir. Nasıl? Öz yinelemelidir, değişik dil bilgisayar kurallarla ardı ardına gelmiş sözcüklerle çok farklı şeyler dile getirilebilir. Orada bulunmadığımız geçmişe geleceğe ilişkin ifadeleri de yapabiliriz. Bir sürü ayrıntı. İnsan dilinin bu olağanüstü kapasitesi var. Bu anlamıyla insan dili eşsizdir, benzersizdir. İyi ama eşsiz, benzersiz olan birçok başka olgu var. Bir örümceğin ağ örmesini düşünün. Örümceğin ağına uzaktan bakın.
birbirine paralel iç içe geçmiş o düzenli geometrik şekillerle o ağları adım adım örmek, bu olağanüstü bir başarı. Bu başarıya ulaşabilmek için örümceğin nelerden geçtiğini, hangi yetenekleri geliştirdiğini biliyor muyuz? O zaman örümcekte de bir ağ örme cihazı mı var? Ya da bir arıların dans ederek birbirlerine kovanın yerini bildirmelerini ya da o bal üretebilme becerilerinin ayrıntılarını düşünelim. Ya da konuşma ile ilgili bazı örnekler vereyim. Belki denk gelmiştir, izlemişsinizdir. Penguenlerle ilgili belgesellerde şu vardır. Penguenler çiftler halinde yaşarlar. Dişi yumurtladıktan sonra belli bir süre yumurtaların üstüne oturur. Daha sonra erkek yumurtaların üstüne oturur. Dişi hem kendi kaybettiği kiloları almak hem beslenmek için denize gider. Denizde beslenir. Daha sonra da gelip yavrularını beslemek ister. Yani avladığı balıkları gelip penguen yavrularının ağzına kusacak. Fakat penguenler koloniler halinde yaşarlar. Herhangi bir bölgedeki binlerce, on binlerce penguen vardır. Bir penguen gider, diyelim 3 gün, 5 gün sonra geri döndü. Karnını doyurdu, avlandı, yavrusunu yapacak. Yavrusunun ve eşinin bulunduğu bölgeye geldi, 10 binlerce penguen var. Her biri ciyaklıyor. Yeni çıkan yavrular da ciyaklıyor. 10 binlerce penguen arasında kendi yavrusunu, hepsi de birbirine benzeyen penguenler arasında nasıl bulur? Sesinden bulur. Kendi yavrularının sesini tanır ve 10 binlerce penguenin arasında, yavrunun arasında o kakofoni içerisinde gelip kendi yavrusunu bulup onu besler. Şimdi bu azımsanacak bir beceri midir? Yani bir penguenin. Ya da bunun daha abartılı bir örneğini vereyim. Örneğin Amerika'da bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada ünlü bir köprü var. O köprünün altında yüz binlerce, hatta milyonlarca yarasanın toplandığından söz ediliyor. Ve gidiyor bilim insanları bunu görüyorlar. Filmine falan da çekmişler. Filmleri falan da var. Yani 1 milyona yakın yarasa ve yavrularıyla birlikte orada köprünün altında baş aşağı duruyorlar. Ve anne yarasalar oraya gelip kendi yavrularını şaşmaz bir kesinlikle bulabiliyorlar. Nasıl buluyorlar? Onların sesinden. Şimdi böylesi bir yeteneğin benzersiz olmadığını kim söyleyebilir? Böylesi bir yetenekle bizim konuşma becerimizin arasındaki fark nedir? Evet, kuşkusuz önemli fark var ama her biri kendi açısından. Bir yarasa için değişik sesleri yinelemeli bir biçimde üretken ve tekrarlı bir biçimde ifade etmenin bir evrimsel yararı yok. Onun için önemli olan yavrusunu bulup onun karnını doyurabilmesi. Peki bunu nasıl yapıyor? Onun çıkardığı sesi tanıyarak yapıyor ve bunu pekala başarabiliyor. Demek ki her canlı ve her canlının değişik organı, özelliği ve yapısı bakımından benzersiz olduğundan söz edebiliriz. Daha önceki bir videolarımdan birisinde söz etmiştim. Köpek balıklarının koku alma yeteneği olağanüstüdür. Ama fillerin karada yürürken çıkardıkları sesler ve yürüyüşleriyle birlikte bulundukları bölgede değişik fil topluluklarının birbirleriyle haberleşmeleri de olağanüstüdür. Yaklaşık 20-30 hatta 40 kilometrelik alanda birbirleriyle haberleşebilirler. Aynı beceriyi denizde balinalar gösteriyor. Balinaların da kilometrelerce uzakta birbirleriyle iletişim kurduklarını ve birbirlerini kendi isimleriyle, yani onlara özgü sesleri taklit ederek ya da onları seslenerek bulduklarını da biliyoruz. Bu da benzersiz bir yetenek. Yani bütün bu örneklerle şunu anlatmak istiyorum. Her canlı kendi yaşadığı ekolojik niş bakımından, kendi yaşam döngüsünü sürdürebilmek bakımından
bir takım becerilerinin geliştirilmesinde ustalaşmıştır. Ustalaştığı için de o yetenekler bakımından onlar benzersizdir. Yani yılan balığının benzersiz avlanma ve haberleşme özelliğinin hangi hayvanda görebiliriz? İnsanda görebilir miyiz ya da başka herhangi bir hayvanda? Yani bir yılan balığı koskoca bir timsahı anında çarptığı elektrikle öldürebiliyor. Böylesine bir yeteneğin evrimleştiğini, bunun ayrıntılarını, bunun nasıl geliştiğini araştırmaya kalksaydık herhalde buna ömrümüz yetmezdi. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Evet, insan dili, insanın sesli konuşması benzersiz bir yetenektir. Fakat başka canlılarda böyle benzersiz yetenekler bulunabilir. Demek ki bizim burada bu benzersiz yeteneği ikide bir vurgulayarak bir yere gelme şansımız yok. Oysa insan dilinin eşsizliği ve benzersizliğine vurgu yapanların esas amacı bu benzersizlikten hareketle insanın açıklanamaz, evrim teorisiyle açıklanamaz, bilimsel olarak temellendirilemez, olağanüstü bir yeteneğinin, bir becerisinin ona bahşedilmiş ya da işte Tanrı tarafından verilmiş ya da nedeni bilinmese de bir biçimde insanda ortaya çıkmış benzersiz bir yeteneğin olduğunu vurgulamak. Oysa ki biz evrim teorisi bağlamında dilin kökenini ve evrimini açıklamak istiyorsak bu benzersiz yeteneğin insan türünde hangi koşullarda evrimleştiğini, bu benzersiz yeteneğin evrimsel hangi adaptasyonların sonucu olarak ortaya çıktığını ve dolayısıyla bu adaptasyonların sonucu olarak insanda bu benzersiz yeteneği oluşturan evrimsel sürecin nasıl geliştiğini ortaya koymamız gerekiyor. Bunu da ancak iki biçimde yapabilirdik. Daha önceki videolarımda altını özenle çizdiğim gibi. Birincisi uzun evrimsel süreçte insan dilinin temellerini oluşturan değişik organ yapı ve düzeneklerin tarihsel atalarımızdaki izlerini ve nasıl geliştiklerini ortaya koymamız gerekiyordu. Buna uzak evrimin incelenmesi diyebiliriz. İkincisi de özellikle Homo sapiens sapiens'in ortaya çıkmasından sonra yakın evrimsel süreç dediğimiz süreçte hangi adaptasyon süreçlerinden geçerek insan dilinin bugünkü benzersiz özelliklere kavuştuğunu ortaya koymamız gerekiyor. İkide bir insan dilinin benzersizliğinden söz edenlerin bizi çekmeye çalıştıkları tuzağa düşmemek gerekiyor. Evet, insan dili bugünkü biçimiyle başka canlılarda görülmeyen bazı özellikler kazanmıştır ve bu anlamıyla benzersizdir. Fakat benzersizlik kavramını evrimsel açıdan diğer canlı türlerine uyguladığımızda aynı benzersizlik özelliği birçok canlı türünde karşımıza çıkabiliyor. Yani biraz önce verdiğim gibi köpek balığından yarasalara, örümcekten balinalara, fillerden arılara kadar değişik canlı türlerinde başka hiçbir canlı türünde göremeyeceğimiz eşsiz ve benzersiz özelliklerin olduğunu görüyoruz. Bu durumda insanın dilinin ortaya çıkmasına ilişkin bizim peşine düşeceğimiz esas konu insan dilinin bugünkü biçimiyle ortaya çıkmasına neden olan evrimsel süreçleri araştırmak. Şimdi bu konuyla ilgili olarak da değinmemiz gereken ve açılımını yapmamız gereken bir konu daha var. İçgüdülerin ve reflekslerin rolü. Şimdi bu içgüdüler ve refleksler konusunu ayrı videolarda ele almaya çalıştım. Hatta bu konuyla ilgili birkaç video da çektim. Fakat doğal olarak insan dilinin evrim ve kökeniyle bu konuların bağlantısı başka teorilerde kapsamlı biçimde ortaya konulmadığı ve ele alınmadığı için insan dilinin evrim ve kökeninin anlaşılması bakımından benim burada vurgulamaya çalıştığım özellikler ne yazık ki beni izleyen arkadaşların çoğu tarafından da pek fark edilmedi. Bunu nereden anlıyorum?
videolarımın bazıları, özellikle bu konuyla ilişkin videolar, çektiğim videolar arasında en az izlenen videolar. Yani o kadar az ki yani bu videoları yani 200, 300'ü bile bulmuyor izleyici sayısı. Oysa ki diğer videoları çok daha fazla sayıda insan izliyor. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Demek ki bu konuyla ilgilenen arkadaşlar reflekslerin ve içgüdülerin rolünü yeterince önem vermiyorlar. Ben bu konunun çok önemli olduğunu ve insan dilinin kökeni ve evrimini anlamak bakımından mutlaka kavranması gerektiğini düşündüğüm için değişik videolar çektim. Fakat bu videolarda konunun çapını ve önemini yeterince anlatamadım. Buradan da sonuç çıkıyor. Çünkü yeterince anlatabilmiş olsaydım bu videolarda en azından diğer videolar kadar izlenirdi. Şimdi diyeceksiniz ki bu konu neden bu kadar önemli? Bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu biraz önce Chomsky'nin görüşlerini eleştirirken kısaca değinmiştim. Şimdi aslında insan dilinin, insanın konuşma becerisinin ve en önemlisi de çocukların dil öğrenme, dil edinme becerilerinin aslında bu içgüdüler ve reflekslere bağlı olarak geliştiğini ne yazık ki çoğu insan düşünemiyor. Şimdi dilin kökeni ve evrimiyle ilgili teorileri ele aldığımızda bu konuya özel bir başlık açarak bu konu ayrıntılı biçimde incelenmediği için örneğin Chomsky gibi bir düşünür bile çok rahat bir biçimde şunu söyleyebiliyor. Diyor ki çocukların dili zahmetsiz ve çok kolay biçimde öğrenmeleri onlarda beyinlerinde genetik olarak belirlenmiş dil edinme cihazının olduğunun açık bir göstergesidir. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek, yani insan dilinin bebekler, çocuklar tarafından edinilmesi ve konuşulma sürecinin aslında refleksler ve içgüdülerle nasıl adım adım geliştiğini ve bunun mekanizmaları üzerine Chomsky hiç durmadığı ve bu konuyu araştırmadığı için bu konuyu oldu bittiye getiriyor. Çocukların çok kolay biçimde ve hatasız biçimde bir çırpıda dili öğrendiklerini ortaya koyuyor. Bunu bir yargı ve tartışılmaz bir postülat olarak ortaya koyduktan sonra demek ki bu modül, yani dil edinme cihazı insanlarda var. Dolayısıyla da çocuklar dile maruz kaldıklarında hemen bu dil edinme cihazı ete kemiğe bürünüp çocuğun dili kullanmasını ve konuşmasını sağlıyor. Şimdi bu hayali varsayımı biz öğrenmeye dayalı bütün insan davranışları içinde koyabiliriz. Örneğin matematik. Ki matematik biliyorsunuz bizim ülkemizde gerçekten ciddi bir sorun. Okullarda öğretmenlerin ve velilerin, sınava hazırlanan çocukların çok zorlandıkları ve aşmaya çalıştıkları önemli bir engel durumunda. Peki şimdi matematiğin öğrenilmesi bu kadar zor olduğuna göre bizde bir matematik edinme cihazı ya da matematik modülünün var olduğunu ben söylesem ve genetik olarak örneğin Türklerde bu matematikle ilgili bu sorunlar olduğuna göre bu modülün yapısında ve genetik yapısında bizde bir takım kusurların olduğundan mı söz edeceğiz? Oysa ki matematik öğrenme, tıpkı dil öğrenme gibi, başka beceriler gibi, piyano çalma gibi ya da çok başarılı bir şekilde pimpon oynama yeteneği, bisiklete sürme yeteneği gibi aslında öğrenilmeyle geliştirilen bir yetenek. Şimdi içgüdülerin nasıl hayata geçtiklerini ve nasıl işlerlik kazandıklarını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Fakat bunlara biz dikkat etmediğimizde bunların içgüdü olup olmadıklarını anlamak bile kolay değildir. Yani kırsal kesimde yaşayan insanlara kedilerin fareyi avlamalarının bir içgüdü olduğunu ve her kedinin fareleri avladığını söylediğinizde hiç de şaşırmaz. Çünkü çevresinde gördüğü bütün kediler, yani kırsal kesimi söylüyorum,
Genellikle kedilere ya kilerde ya evin belli yerlerinde bakılır, evin içerisinde bakılmaz. Ve dolayısıyla orada kediler avcıdır, fare avlarlar. Ama şehre geldiğinizde evcil kedinizi hamsterınızla ya da küçük beyaz kobay denilen bir takım farelerle birlikte büyüttüğünüzde kediniz fareyle birlikte çok güzel dost olabilir. Ya da muhabbet kuşuyla kedisini birlikte büyüten arkadaşlar bileceklerdir. Oysa ki kediler kuşların amansız düşmanıdır. Geçenlerde bir makalede okumuştum. Amerika'da her yıl yaklaşık 9 milyar kuşu kediler avlıyormuş. Hatta bu yüzden Amerika'da kedilerin uyutulmasına yönelik bir takım bilimsel ya da işte belli platformlarda tartışmaların yürütüldüğünü, çünkü kuş popülasyon çeşitliliğinin ve devamının sürmesi açısından kedilerin ciddi bir tehdit olduğundan söz ediliyor. İnsanların çoğu kedilerin kuşları avlama içgüdülerinin olduğunu ve bunu yaptıklarını söylerler. Doğrudur. Aslında kedilerde buna yönelik bir genetik yatkınlık vardır. Fakat öğrenmeye dayalı davranışla siz bunu pekiştirmezseniz, yani küçük bir kedi yavrusunu doğduğu andan itibaren muhabbet kuşuyla, kanaryayla ya da işte hamsterla ya da bir küçük fındık faresiyle birlikte büyütürseniz bu hayvan onları avlamaz. Peki ne oldu? Hani içgüdüydü? İşte bizdeki içgüdülerin çoğu böyledir. Yani belli bir yatkınlık olarak genetik yapıda bunların izleri vardır. Fakat öğrenmeye dayalı davranışlarla bunların pekiştirilmesi gerekir. Eğer öğrenmeye dayalı davranışlarla bunlar pekiştirilmezse o içgüdüler kendilerini ortaya koymazlar. Buna ilişkin bir takım örnekler vermiştim. Örneğin kırsal kesimde ördek yavruları gökyüzünde uçan, düşmanları olan yırtıcılarla düşmanları olmayan balıkçıl turna kuşu gibi kuşlar boyun ve kanat orantılarına bakarak gökyüzünde onları ayırt ediyorlardı. Yani Nicholas Tinbergen ve onun öğrencilerinin bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetmiştim. Yumurtadan yeni çıkmış yavruların üzerinde kartal ya da şahin benzeri yırtıcıların silüetlerine benzer maketler uçurulduğunda bu yavrular feryat figan kaçıyorlardı. Neden? Çünkü o ortamda anneleriyle birlikte birkaç günlük sürede bile onlar o yırtıcıların kendileri için bir tehdit ve düşman olduğunu öğrenebiliyorlardı. Fakat örneğin Tinbergen'in öğrencilerinden birisi bunun tam tersini yaptı. Yani şekilsel olarak kartal ve şahinden farklı olan, yani boyunları uzun, kanatları geride, balıkçıl silüetleriyle yavruları korkutmayı başarmıştı. Bu sefer üzerlerine şahin ve kartal türü silüetler uçtuğu zaman yavrular onları aldırmıyor. Fakat örneğin pelikan ya da balıkçıl gibi silüetlere benzeyen maketler üzerinde uçurduğunda feryat figan kaçıyorlardı. Yani bütün bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim konuşma yeteneğimizin gelişmesi ve insan dilini kullanma becerimiz açısından buna benzer çok sayıda refleks ve içgüdülerin geliştirilmesi gerekiyor. Bu içgüdü ve reflekslerin geliştirilmesi normal toplumsal yaşam içerisinde gördüğümüz sıradan alışkanlıklar biçiminde gerçekleştiği için insanların çoğu bunların içgüdüler ve koşullu refleksler olduğunun farkında bile değil. Bu içgüdüler ve koşullu reflekslerin farkında olunmadığı için bunların bir sonucu olarak çocuğun doğumdan itibaren ilk 2 yıl içerisinde edindiği bir takım alışkanlıkların bu refleks ve içgüdülerin öğrenmeyle dayalı davranışlar bakımından pekiştirilmesiyle oluştuğunu bilmiyor birçok insan. Bilmedikleri için de Chomsky ve onun gibi düşünürlerin ortaya koydukları
işte insanda genetik olarak belirlenmiş dil edinme cihazı, dil edinme yetisinin olduğu ve bu dil edinme yetisinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı görüşü onlara mantıklı geliyor. Bundan sonraki videolarımda insanın benzersiz yeteneği olarak sözü edilen insan dilinin evrimsel kökenlerini ve gelişme basamaklarını özellikle yakın evrimsel dönemin gelişmeleri ışığında açıklamaya çalışacağım. Yani bunu yaptığımız zaman insan dilinin yalnızca yaklaşık 100-150 bin ya da daha kısa bir dönem içerisinde meydana gelen, ne olduğu bilinmeyen makro büyük bir mutasyon sonucu ortaya çıkan dil edinme cihazına dayalı olarak geliştiği yönündeki teorilerin ne derece dayanıksız ve temelsiz olduğunu göstermeyi umut ediyorum. Kısaca toparlarsak, bu videonun başında soruya şu yanıtı vermemiz gerekiyor. Evet, insan dili diğer canlı türlerinin iletişim tarzlarıyla karşılaştırdığında benzersizdir. Sadece seslere dayalı sözcükler ve hecelere, fonemlere dayanarak değişik anlam katmanlarının oluşturulması, doğal ve konuşulan dillerin geliştirilmiş olmasıyla birlikte insandaki bu iletişim becerisi başka canlı türlerinde gözükmüyor. Bize en yakın olan maymunlarda, şempanzelerde bile bu yetenek yok. Hem bu yeteneğin sağlanması için gerekli organsal, yapısal eksiklikler bu hayvanlarda var. Hem de bu sese dayalı anlam aktarımını sağlayabilecek taşıyıcı moleküller, enzimler ve genetik materyalden de eksikler. İnsan dili, insan türüne özgü, benzersiz bir yetenektir, bir olgudur. Fakat adım başı insan dilinin benzersizliğine vurgu yaparak başka hiçbir canlıda konuşma yeteneğinin olmadığını, insandaki gibi bir konuşma yeteneğinin olmadığını vurgulayarak insan dilini, insan zekasının ve insan yapısının olağanüstü mucizevi bir sonucu olarak göstermek de aslında evrim teorisini terk etmek ya da evrim teorisinin üzerinden atlamaya çalışmaktan başka bir anlama gelmez. Bu anlamıyla benzersiz yeteneklere sahip sayısız canlı türü var. Her canlı türü çok özel bazı durumları bakımından benzersizdir. Bu anlamıyla insan dilinin, insanın sese dayalı konuşma yeteneğinin benzersiz olması sanki olağanüstü mucizevi bir şeymiş, insanın diğer canlılardan üstün tutulması ya da ayrı bir yere konması için bir gerekçeymiş gibi sunulması doğru bir yaklaşım değil. Evrimsel süreçte belli adaptasyonların ve doğal seçilimin uygulanmasıyla birlikte insan dilinin bugünkü haline gelmiş olması belli bir açıdan bakıldığında insan dilinin eşsizliğine kanıt olarak gösterilebilir. Buna bir itirazım yok. Fakat buradan hareketle zımni olarak, yani örtük bir biçimde insan dilinin benzersizliğine vurgu yaparak evrim teorisine bayrak açmak, evrim teorisinin insanın bütün özelliklerini açıklayamayacağını, bu noktada bilinemedik ya da açıklanamayacak bilinç gibi, vicdan gibi, ahlak gibi, dilin ortaya çıkması gibi bazı olguların bulunduğunu söylemek, evrim teorisinin ne karşı çıkmanın bir başka yöntemi oluyor. Konuya bu açıdan bakmamak gerektiğini, evrim teorisinin insana ilişkin bütün yapı, organ, düzenek ve davranışları açıklayabilecek yetenekte olduğunu ve bunu bilimsel olarak temellendirebileceğimizi belirtmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.
Hoşça kalın.